Reliant Regal minibüsünü tasarlayan tasarımcı Tom Karen, 1960'larda Ogle Design adlı bir şirkette çalışırken Reliant Regal'in yerini alacak olan Robin'i tasarlama işine başlar. Araç zamanında tam bir tasarım klasiği olmayı başarır. Hatta Prenses Anna'nın bile Buckingham Sarayı'na araçtan bir tane istediği söylenir. Gelin bir süre için İngiltere'ye ait en büyük ikinci otomobil üreticisi olmakla birlikte, tarihteki en popüler ikinci fiberglass otomobil olan Reliant Robin'in tarihine birlikte göz atalım. Aracın tasarımındaki en büyük zorluk, motosiklet olarak nitelendirilen, yani tam ehliyet olmadan sürülebilecek 3 tekerlekli bir araba tasarımı yapmaktır. 4 silindirli bir motora sahip olmasına ve 4 koltuklu olmasına rağmen tasarımın yine de 800 kilogram ağırlıktan daha hafif olması gerekir. Bu, beraberinde birçok yenilik gerektirir. Bu yeniliklerden biri, o zamanlar her arabanın sahip olduğu çirkin çatı oluklarıdır. 10 yıl sonra Fiat, bu olukların olmadığı bir arabayı piyasaya sürme konusunda büyük bir anlaşma yapar. Tom Karen ise Robin'le yıllar önce zaten bunu yapmıştır. Reliant Robin'in ayırt edici şekli, arkadan dışarı çıkan bir bagaj istenmemesinden ve 3 tekerlekli olmasından kaynaklanır. Gövde, metalden daha ucuz olduğu için fiberglass'tan yapılmıştır. Ayrıca kısa bir süre sonra dünya çapında otomobillerde kullanılacak bir trend olan bir arka açılır pencereye sahiptir. Birleşik Krallık'ta Robin, kendine özgü şekli ve fiberglass gövde kabuğu nedeniyle bazen plastik domuz olarak da adlandırılır. Robin, virajlarda daha fazla denge sağlamak için viraj denge çubuğuna sahip ilk Reliant 3 tekerleklisi olur. Gövde tasarımında belirli alanlarda preslenmiş paneller kullanılarak yapılan ilerlemeler, gövdeyi daha hafif hale getirir ve böylece Robin'in eski Reliant'lara kıyasla daha lüks bir iç mekana sahip olmasını sağlar. Ekim 1973'te Robin, Reliant Regal için doğrudan bir yedek olarak nihayet İngiltere'deki en pratik küçük otomobil olarak piyasaya sürülür ve araç devrim niteliğinde bir araçtır. Standart, süper, minibüs gibi çeşitli versiyonları da yapılır. Modelde 750 cc'lik bir motor kullanılır. Ancak 1975'te araba 850 cc'ye kadar bir motor takviyesi de dahil olmak üzere bir dizi iyileştirmeden geçirilir. Sadece motosiklet ehliyeti ile işe başlayan İngiliz kömür madencileri ve ehliyet sahibi olmayanlar Reliant Robin'i kullanabildikleri ve ayrıca soğuk koşullarda çalışırken sıcak kalmalarını sağladığı için Robin'i satın alırlar. Bu, arabanın İngiltere'nin kuzeyinde oldukça popüler hale gelmesine neden olur. Öyle ki Birleşik Krallık'taki Amerikan Büyükelçiliği bile diplomatik nedenlerle araçtan 3 tane satın alır. Herhangi bir üretici, bir arabayı test etmek için pazarlama açısından binlerce kişiyi olumlu yönde kullanabilir. Ancak halk, 2 hafta içinde Robin'in o zamanlar ciddi bazı sorunlarının olduğunu ortaya çıkarır. Bu sorunlardan en önemlisi, şiddetli rüzgarda bırakıldığında aracın kapılarının kırılmasıdır. Ama kısa sürede bu sorun halledilir. 30 yıl boyunca çeşitli versiyonlarda üretilen Robin'in son orijinal versiyonu 1982'de üretim hattından çıkar ve GBS ve Jubile dahil olmak üzere bir dizi sınırlı sayıda üretimden sonra yerini İngiltere'de tasarlanan yeniden şekillendirilmiş Reliant Rialto alır. Araç ayrıca 1974 ve 1978 yılları arasında MBA tarafından Yunanistan'da lisans altında, Hindistan'da Sunrise Automotive Industries Limited tarafından da üretilir. 1989'da Reliant, Robin adını yeniden canlandırır. Yeni ve tamamen yenilenmiş bir Robin üretimi gerçekleştirilir. Artık galvanizli bir şasiye takılan yeni bir fiberglass gövde ile tek bir merkezi ön cam sileceği bulunan model, yeni 12 inç jantlar, geliştirilmiş frenler, yeni kadranlar ve iç kaplama ile iyileştirilmiş bir iç mekan tasarımına sahiptir. Ayrıca araçta kurşunsuz bir motor kullanılmaya başlanır. Bunun yanı sıra yeni modeller LX, SLX, BRG ve Royal gibi modelleri ile seri devam ettirilir. 1998'de Tamworth fabrikasını kapatmadan önce Reliant, Tamworth fabrikasında yapılan her modelin ön panelinde bir hatıra plaketi bulunan son 50 arabayı sınırlı sayıda üretir. Robin, 1999 yılında o zamanlar Reliant'ta baş tasarımcı olan Andy Plumb tarafından yürütülen tasarımda gözyaşı damlası tarzı farlar, yeni kapılar ve yeni bir arka kapı ile yeniden makyajlanır. Bu bir bilgisayar kullanarak tasarlanan ilk Robin'dir.
Bu süreçte bir elektrikli ve dizel versiyonu ile birlikte bir pick-up varyantı planlanmış ancak hiçbir zaman hayata geçirilmemiştir. 2000 yılında sınırlı sayıda üretildikten sonra nihai Reliant Robin'in üretileceği açıklanır ve Reliant Robin 65 olarak adlandırılır. Çok yüksek bir spesifikasyona sahip 65'lerin tamamında altın metalik boya, kırmızı ve gri deri koltuklar, kırmızı halılar, beyaz kadranlar, alaşım jantlar, premium stereo sistemler, elektronik ateşlemeler ve gösterge panellerinde altın plakalar bulunur. Şirket tarafından 26 Eylül 2000'de yapılan bir duyurunun ardından Şubat 2001'den sonra Reliant artık 3 tekerlekli araç yapmayacağını açıklar. Ve en son Reliant Robin 2001 Sevgililer Günü'nde tamamlanır ve bu araba 14 Şubat 2001'de Sun gazetesinin yapmış olduğu bir çekilişte sahibine verilir. Robin'in üretimine Temmuz 2001'de B&M Plastics tarafından lisans altında BN1 Robin ve BN2 Robin isimleriyle yeniden başlanır. BN1 Robin yeni bir gösterge paneli ve tamamen yeniden tasarlanmış siyah iç mekana sahiptir. Ayrıca kapı menteşeler için entegre fiberglass kaplamalar ve ağırlığı azaltan yeni bir tüm gövde ile revize edilen araba üretim süreci için yeniden onaylanır. Böylece İngiltere'de satışı yasal hale gelir. BN2 Robin, Robin için bir ilk olan iç mekan için daha yüksek kaliteli malzemeler, özel bir metalik boya, radyolu bir CD çalar ve ön elektrikli camlar içeren daha yüksek özellikli bir model olur. İlk etapta firmanın yılda 250 araba üretmesine izin verilir. Ancak sorunlar ve üretim hataları nedeniyle tüm araçların üretimi Ekim 2002'de durdurulur ve o zamandan beri hiçbir araç üretilmez. 2011 yılında yapılan bir anket, Reliant Robin sahiplerinin istatistiksel olarak İngiltere'nin en güvenli sürücüleri olduğunu ortaya koyar. 29 Aralık 2012 itibariyle İngiltere'de Robin gibi 3 tekerlekli araçlar artık B1 kategorisi ehliyetine girmezler. Bu nedenle tam motosiklet ehliyetine sahip herhangi bir kişi artık yasal olarak bir Robin kullanabilir durumdadır. Birleşik Krallık popüler kültürüne göz attığımızda da Reliant Robin'i görebilmemiz oldukça olasıdır. Alan Bennett'in 1989 tarihli kitabı, 1999 tarihli oyunu ve 2015 tarihli filmi The Lady in the Wagon'da Bayan Shepard'ın bir Reliant Robin'i olduğu görülür ve bunun gibi daha birçoklarını sayabiliriz. Böylece ikonik tasarımıyla hafızalara kazınan Reliant Robin'in öyküsüne göz atmış olduk.